Madem başa dönüyoruz, neden bu kadar tedbir, önlem alındı diyorlar. Avrupa'nın pek çok noktasında, özellikle başkentlerde insanlar sokaklara döküldü. Koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri protesto etti ve etmeye devam ediyor. Ama ne hikmetse bugüne kadar hiçbir siyasetçi hiçbir şekilde bu insanları çağırıp kardeşim siz ne istiyorsunuz diye sorma gereği dahi duymadı. Oysa siyasetçiler, yani ülkeleri yönetenler elbette ki bu sokaklara dökülen insanların ne istediğini biliyor. Eğer bu insanları oturup dinlerseler geri adım atmak zorunda kalacaklar ve ondan sonra da halk diyecek ki madem böyle bir şey yapacaktın, neden bizi evlere tıktın, neden iş yerleri kapandı, neden tedbirler alındı diye kendilerine soracaklar diye korkuyorlar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Berlin'de yaklaşık 20 bin kişi sokaklara dökülerek koronavirüs tedbirlerini protesto etti. 20 bin arkadaşlar, 3 değil 5 değil. Almanya, Fransa, Hollanda ve daha diğer yerlerde çok sayıda protesto gösterileri özellikle hafta sonları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama hiçbir siyasetçi bu insanlarla diyaloğa girmek istemiyor arkadaşlar. Böylesine kalabalık kitleler karşısında büyük bir sıkıntıya düşeceğini bilen ve bugüne kadar koronavirüsle ilgili her türlü sözü söyleyen siyasetçiler kendileriyle çelişmiş gibi görünmemek için böyle bir şeye kalkışmıyorlar arkadaşlar. Oysa ki demokrasiden, insan haklarından bahseden bir ülkede aşı olmak istemeyenlerin hayatını kısıtlamaktan söz etmememiz gerekiyor. İnsanlar tabii ki aşı olabilir, saygı duyacağız. İnsanlar tabii ki aşı olmak istemeyebilir, buna da saygı duyacağız. Ama siz aşı olmayanların hayatını kısıtlıyorsanız, onlara ulaşım engeli getiriyorsanız, hizmet engeli getiriyorsanız o zaman nerede insan hakları, nerede demokrasi, nerede insanın kendi sağlığıyla ilgili karar verme yetisi? İsteyen olur, isteyen olmaz arkadaşlar. Ama görüyoruz ki tırnak içerisinde Batı toplumları zorlama yok deyip insanları adeta aşının kucağına atıyorlar. İsteyen olur, isteyen olmaz. Ben bir hekim değilim, doktor değilim. Mutlaka doktorunuza danışın. Mutlaka doktorunuzla görüşün ve kararınızı verin bu konuyla ilgili olarak. Ama ben bu koronavirüsün yönetim sürecini konuşuyorum. Ekonomik sürecini konuşuyorum. Ekonomiler çöktü. Koskoca bu Avrupa ülkeleri, zenginiz, dünyanın bir numarasıyız falan diyen ülkelerin aslında ne kadar boş olduğunu gördük. Koronavirüs döneminde hangi ülke vatandaşını tatmin edecek kadar yardım etti? Konuştuğumuz, anlattığımız ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Türkiye'yi anlatmıyorum. Afrika'nın bilmem ne ülkesini anlatmıyorum. Şimdi 100 yılda bir görünen böylesine zor ve sıkıntılı bir dönemde vatandaşın yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Merak ediyorum, ne zaman olacaksınız? Almanya emekliye kaç para verdi? Ev hanımına, çocuğu olana kaç para verdi? Hollanda emeklisine kaç para verdi? Merak ediyorum. Hadi ben bilmiyorum diyelim. Lütfen siz yazın videonun altına. Hollanda'da, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız, Almanya ticarethanesi olan esnaflarına geçen yılki cirolarının %70'ini ödedi. Tamam, çok güzel. Peki emekli? Yok. Peki ev hanımı? Yok. Çocuk parasına zam var mı? Yok. Şuna zam var mı? Yok. Hayat %20 zamlandı. Geçen yıl markete gittiğinizde almış olduğunuz temel gıda ürünleri Avrupa'nın her noktasında en az %20 arttı. En az. Kira fiyatları arttı. Sosyal yardımlar olmasa zaten vatandaş yaşayan bir ölü demektir. Emekliler bu paralarla nasıl kira ödeyecek, nasıl geçinecek, nasıl karnını doyuracak? İmkansız. Avrupa'da yaşayan pek çok emekli şu anda 6 ayını Türkiye'de geçiriyor. Niye? Almış oldukları paralar yetmediği için Türkiye'ye gidiyorlar. Orada euro yüksek olduğu için bir nebze olsun daha rahat yaşıyorlar. Doğru olan da bu zaten. Şimdi 25, 30, 40 yıl boyunca çalıştı, üretti, ülke için alın teri döktü. Ama sen kalkıyorsun bu insana insanca yaşayabileceği bir maaş vermiyorsun. Sosyal yardımları kaldırın, insanca yaşayabilecekleri bir maaş verin. En düşük emekli maaşı 1500 euro deyin, ister geçin ister geçinme deyin. Ama bunu yapmıyorsunuz.
Verdiğiniz 700-800 hadi 1000 euro 1200 euro ortalama bu rakamlar arkadaşlar. Bizim vatandaşlarımız içerisinde yüksek emekli maaşı alanların sayısı çok az. Genelde bu rakamlar. Avrupa'da yaşayanlar daha iyi biliyorlar. Bu parayla nasıl geçinecek? 40 yıl çalışmış. Şimdi de biliyorsunuz Avrupa'da emeklilik yaşı 68 olacak. Mezarda emeklilik diyorum ben buna. 68 ne demek ya? 68. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz size emekli maaşı vermek istemiyoruz demek. 68 yaş. Yani bir insan 20 yaşında başlarsa 48 yıl çalışacak. 48 yılın sonunda alacak 1000 euro, hadi 1200, hadi 1300 euro para alacak. Ondan sonra da geçin bundan. 48 yıl. Vallahi arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne lütfen bize iletin. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz mutlaka like atmanızı, beğenmenizi hasreten rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Hollanda vatandaşlığı alan göçmen sayısında büyük artış meydana geldi. Hollanda bir göçmen ülkesi olarak geçen yıl büyük bir artışla yeni vatandaşlar edindi deniliyor. Hollanda İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan geçen yıl rakamlarına göre 2020 yılında Hollanda vatandaşlığı almaya hak kazananların sayısı 49.000 oldu. Bu sayı bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artarken neredeyse vatandaşlık kazanan göçmenlerin en yoğun olduğu 90'lı yılların seviyesine ulaşıldı. Hollanda vatandaşlığı almak için en az 5 yıl legal olarak bu ülkede yaşamış olmak ve entegrasyon sınavından geçer not almak gerekiyor. Bunun dışında evlat edinme ve bazı özel sebeplerle vatandaşlık verilenlerin sayısı ise 7.000 civarında oldu. Geçen yıl Hollanda vatandaşlığı almaya hak kazanan göçmenlerin büyük çoğunluğunu Suriyeliler oluşturdu. Sayıları 15.000'e ulaşan Hollandalı Suriyelilerin 2014 ve 2015 yıllarında yaşanan büyük göçmen akını sırasında ülkeye ulaşanlar olduğu tespit edildi. 15.000. Biraz sonra geleceğim 15.000'e. Diğer uluslardan ise yaklaşık olarak vatandaşlığa, Hollanda vatandaşlığına geçenlerin sayıları ise şöyle. Eritreli 3600, Rusyalı 2000, Hindistanlı 2000. Hollanda vatandaşlığı alan göçmen sayısının en yüksek olduğu 1996 yılında 79.000 kişi hak kazanmış ve bunların çoğunluğunu Türkler, Morakonlar, Faslılar yani ve eski Yugoslavyalılar, Boşnak ve Sırplar oluşturmuştu. 2003 yılında çıkarılan entegrasyon yasası ile mecburi hale gelen sınavdan geçer not alma sonucu bu sayı yıllık ortalama 20.000 civarına düşmüştü. Şimdi koskoca Hollanda diyoruz değil mi ekonomik olarak? 15.000 Suriyeli aldı. Her fırsatta Türkiye'yi eleştiren, adeta Türkiye'ye düşmanlığı yapan Hollanda daha çok Türkiye göçmen almalı açıklamaları yapıyor. Türkiye'de yaklaşık resmi rakamlara göre 3 milyon 750 bin, bana göre 7 milyon insan var Türkiye'de. Suriyeli var, Iraklı var, İranlı var, osu var, busu var. 15.000 Suriyeli aldılar, bu kadar ekonomik güce sahipler ve kalkıp hala milyonlarca göçmene ev sahipliği yapan, mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye utanmadan, sıkılmadan göçmenleri sen almalısın diyorlar. Bu aynı zamanda değerli izleyicilerimiz Avrupa'nın ne kadar çok Türkiye'yi sevdiğinin de bir göstergesi. Anladınız siz ne kadar çok seviyor. Avusturya deseniz, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bir açıklama yaptı. Bütün göçmenleri biz mi alacağız, Türkiye alsın dedi. Ey Kurz, senin nüfusun kadar Türkiye'de göçmen var be. Bilmiyor musun sanki sen bunu? Yeter ki Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısına yanaşmasın diye yapılan açıklamalar arkadaşlar bunlar. Hollanda 15.000 Suriyeli almış, yeter diyor. Türkiye'de milyonlarca var. Bugün 7 milyon Suriyeli 5 yıl sonra 10 milyon olacak, 10 yıl sonra 15-20 milyon olacak. Habire doğuruyorlar. Türkiye'nin ekonomisi belli. Türkiye kendi vatandaşına iş bulamazken bir de bu mültecilere, göçmenlere bakmak zorunda. Peki nereye kadar, ne zamana kadar ve Türkiye'nin bu insanlara bakacak parası cebinde var mı? Entegre edecek parası var mı? Bakın Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre gibi ülkeler göçmenlerle ayakta duran ülke. Bunların hepsinin göçmenleri entegre ettiğini, yetiştirdiğini, ceplerine para koyduğunu, eğittiğini biliyoruz. Şimdi Türkiye'nin böyle bir altyapısı yok.
Türkiye'ye gelen göçmenler saldım çayıra, Mevlam kayıra. Bakın ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemde artık göçmen istemiyorum. Bu bir ırkçılık falan değil arkadaşlar. Ben kendi vatandaşıma iş bulamazken, ben kendi vatandaşımın daha mutlu yaşamasını isterken bir de kalkıp yaklaşık 10 milyon göçmene, mülteciye Türkiye'nin, vatanımın, ana vatanımın bakmasının mümkün olmadığını söylüyorum. Bundan dolayı, ekonomik nedenlerden dolayı. Devlet İstatistik Enstitüsü açıkladı, işsizlik oranı %17 arkadaş. Eğitim alanlar, üniversite mezunları hepsi işsiz. Türkiye'ye çevirin gençleri, üniversite mezunlarını, ne yapmak istiyorsunuz? Sadece yurt dışına gitmek istiyorum diyor. Şimdi böyle bir tablo varken benim ülkemdeki insanlarım iş bulamazken Suriyeliye, Iraklıya, İranlıya, Afganistanlıya nasıl iş bulacağız? Bu nedenden dolayı arkadaşlar, ırkçılık falan değil bu. Ben de fikirlerimi, görüşlerimi sıradan bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak aktarıyorum sizlere. Türkiye'nin ekonomisi bunu kaldırabilecek güçte değil. Türkiye'nin artık bir tane dahi göçmeni alabilecek kapasitesi yok. Cumhurbaşkanı da açıkladı, Dışişleri Bakanı da açıkladı. Hal böyleyken Avrupa ülkelerinin hala Türkiye'yi bir göçmen ülkesi haline getirme telaşını anlamak mümkün değil. Vicdani değil, ahlaki değil. Avrupa Birliği aman bizim kapımıza yanaşmasınlar da ne yaparsalar yapsınlar, Türkiye'yi yıkıyorlar mı, yakıyorlar mı, ne yaparsalar yapsınlar görüşünde. Açık açık bunu ifade ediyorlar zaten arkadaşlar. Ne Hollanda'sı kaldı, ne Almanya'sı kaldı, ne Avusturya'sı. Hepsi söylüyorlar bunu. Avrupa Birliği ülkelerinin tek korkusu var, o da göçmenler. Ama üzülerek görüyorum ki Türkiye göçmenler politikasında yanlış yapıyor, eksik adımlar atıyor. Kapıları açacak arkadaş. Kapıları açacak. Söyledim, tekrar söylüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin kucağına 10 milyon mülteciyi vermesi gerekiyor. Al diyecek. Yeter. Biz baktık. Bizim gücümüz ne kardeşim? Bu kadar insanın zaten Türkiye'de kalma gibi bir niyeti yok. Hepsinin amacı Avrupa'ya gitmek. Açacaksın kapıyı. Allah yolunuzu açık etsin diyeceksin. Gazanız mübarek olsun diyeceksin. Göndereceksin adamları. Ama Türkiye açmıyor. 3 milyar euro para alacağım diye, aldı diye, Avrupa Birliği bu parayı verdi diye Avrupa Birliği'nin yapmadığı rezillik yok. Hala Türkiye'yi takdir ediyoruz. Ya takdir etsen ne olur? Sen takdir etmesen ne olur kardeşim? Avrupa Birliği'ni alıyor musun? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı, vize muafiyeti veriyor musun? Yok. Biz takdir ediyoruz. Sen takdir etsen ne olur, etmesen ne olur? 60 yıldır Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorsun. Hangi ülkeyi 60 yıl beklettin? Türkiye'yi hangi şartları önüne koydun da Türkiye gerçekleştirmedi? Hangi nedenden dolayı Türkiye'yi almıyorsun? Çık açıklasana. O koca koca Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, yok Parlamento Meclis Başkanı falan. Bunların hepsi yalan, hepsi dolan. Çıkıp açıklasanıza. Desenize biz Türkiye'yi almak istemiyoruz. Niye söylemiyorsunuz? Aman Türkiye'yi almayalım, aman Türkiye'yi de elimizin altında tutalım politikasından başka bir şey değil. Türkiye'nin yapması gereken Avrupa Birliği'ne resti çekecek. Kapıları diyecek ki açıyorum diyecek. Siz sağ ben selamet. Kardeşim yeter. Türkiye'nin kapasitesi yok. Bitti. Ya kendi vatandaşı yok. Kendi vatandaşı iş bulamıyor. Hep anlatıyorum, yine anlatıyorum. Sen evinin içindeki çoluk çocuğunu doyuracaksın önce, sonra dışarıya vereceksin. Sen evinin içindeki kendi vatandaşlarına doğru düzgün iş bulamazken bir de Suriyeli'yi getirdin, Iraklı'yı getirdin, onu getirdin. Tamam, ona da bir şey demiyoruz. Ama yeter. Yeter kardeşim. Bu kadar insanı Türkiye'nin kaldırma kapasitesi yok arkadaşlar. Yok. Hepimiz biliyoruz. Ana vatanımız, canımız, ciğerimiz, memleketimiz. Ama gelinen noktada tablo artık bir tane dahi göçmeni kaldırabilecek noktada değil. Özellikle büyük şehirlere bakın arkadaşlar. Her yer, sokaklar, caddeler, her yer göçmen dolu. Yapmayın. Avrupa Birliği'ne açacaksın kapıyı. Al diyeceksin bunları. Al bunları. Bu kadar. Başka yolu, yöntemi yok arkadaşlar. Avrupa Birliği ülkelerinin en büyük korkusu da zaten bunlar, göçmenler. Aman aldık diyorlar, hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde Estonya Başbakanı bir açıklama yaptı. Meclisten utanmadan Afganistan'dan dedi ki biz 10 kişi alıyoruz dedi. Sonra tepkiler gelince yok dedi, tamam dedi, biz 30 kişi alıyoruz dedi. Afganistan'da 30 kişi alacakmış. İşte böyleler bunlar. 30 kişi alıyoruz diye açıklama yapıyorlar. 30 kişi, sadece 30 kişi. 30 bin değil ha, 30 kişi. 3 bin değil, 30 kişi.
Böyleler. Bütün yük Türkiye'de. Ya kardeşim Türkiye'nin etine budu ne? Ne yani? Hiç böyle ağlanmaya falan gerek yok arkadaşlar. Halimizi biliyoruz. Biz bizeyiz. Yabancı kimse yok. Türkiye'nin halini ben de biliyorum, sen de biliyorsun. 3 tane göçmen alıyorlar Avrupa ülkeleri. Ondan sonra diyorlar ki biz çok göçmen aldık yeter. İşte Hollanda almış 15 bin tane Suriyeliye vatandaşlık vermiş, reklam yapıyor bize. 15 bin. Gel Aksaray'a gidelim. İstanbul'da biliyorsunuz Aksaray'a gidelim. Sana bir saatin içerisinde 100 bin tane Suriyeli toplarız. Bak Suriyeliler buraya diye Aksaray Meydanı'nda bağırsan 100 bin tane Suriyeli gelir. Ne 15 bini? Hangi 15 bin? Neyden bahsediyorsun? 15 binmiş. Bırakın bu işleri.